Herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir çorba tarifim var arkadaşlar. Mısırlı pirinçli bir yoğurt çorbası yapacağız. Malzemesi oldukça basit. Lezzeti de son derece harika bir çorba arkadaşlar. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Bunun için 3 yemek kaşığı yoğurdum var. Onun içine bir tane tüm yumurtamı kırdım. Ocağın altını henüz açmadan içerisine 1 yemek kaşığı dolu dolu şöyle unumuzu ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı kadar pirincimizi de yıkadım. Eğer buğdayınız, yağınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Ve bir kase kadar da mısırım. Gördüğünüz gibi hepsini aynı anda koydum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir yandan soğuk su da koyuyorum. Sizi hiç uğraştırmayacak. O kadar kolay ve lezzetli bir çorba ki ilk fırsatta deneyin arkadaşlar. Uzun süre karıştırmanıza da gerek yok. Yayla çorbasında olduğu gibi. Çünkü bundan sonrasında artık kettle'dan sıcak su koyacağım. Önce iyice çırpın. Henüz ocağın altını yakmadım. Gördüğünüz gibi. İyice karıştırıyorum. Şimdi artık yakabiliriz. Gördüğünüz gibi pirinçleri önceden haşlamadım. Mısırım da zaten difrizden haşlanmış mısırdı. Onları şöyle güzelce karıştıralım. Yemesi çok keyifli, oldukça da lezzetli bir çorba arkadaşlar. Hem doyurucu hem sağlıklı. İçinde mısır, pirinç, çocuklarınızın da severek yiyeceğini emin olduğum bir çorba. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Benim de sık sık yaptığım bir çorba. Hiç tereddüt etmeden bu şekliyle deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde yoğurdunuz kesilmiyor. Önden soğuk su koyduğumuz için. Ama karıştırmayı bu aşamada bırakmayın. Kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Eğer tavuk suyunuz varsa ya da et suyunuz bu aşamada koyabilirsiniz. Suyun ölçüsünü vermiyorum. Kıvamına bakacağız, ona göre su ilave etmemiz gerekirse ilave edeceğiz arkadaşlar. Kaynayana kadar bu şekilde güzelce karıştıralım. Çorbamız kaynadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kesilme olmadı. Şimdi kaynadığına göre tuzumuzu da atabiliriz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz koydum. Kaynamadan sakın tuzunuzu atmayın. Yoğurdunuzun kesilmesine sebep olur. Şimdi içindeki pirinçler de pişeceği için yoğunluğu artacak. O yüzden ben biraz daha kettle'dan kaynar su ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Artık bunu güzelce pişmeye bırakıyorum. İyice pirinçler şişene kadar çorbamızı kaynamaya bırakıyorum. Artık bu aşamadan sonra sürekli karıştırmanıza da gerek yok. Bu şekilde biraz daha bekleteceğiz arkadaşlar. Bir 5-10 dakika kadar kaynasın. Çorbamız bir taraftan kaynamaya devam ederken üzerine tereyağını, nanesini yakalım arkadaşlar. Şöyle güzelce eritelim. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Kıvam çok güzel oldu. Bakar mısınız arkadaşlar? Hiçbir şekilde de kesilmedi. Hiç ayrı ayrı kaplara koyup da
yumurtasını, ununu, yoğurdunu, kap kirletmenize gerek yok arkadaşlar. Tencerenin içinde gördüğünüz gibi hepsini birden karıştırdım. Önce soğuk su koydum. Ondan sonra sıcak su koyup karıştıra karıştıra pişirdim. Kıvamda gördüğünüz gibi ortada misler gibi bir çorba oldu. Misafirlerinize de ikram edebileceğiniz harika bir çorba. Şimdi şöyle tereyağımızı güzelce eritelim. Bir yemek kaşığı kadar nane koyacağım. Bir çay kaşığı da dolu dolu toz kırmızı biber atacağım. O arzuya kalmış arkadaşlar. İsterseniz koyabilirsiniz. Ama kırmızı toz biber çok lezzetli oluyor. Şimdi nanemizi de koyalım. Toz biberimizi de. Çok fazla yakmayacağız. Biraz şöyle karıştırıp kapatacağız. Sizin için şöyle kaseye koyup farklı iki sunum göstereyim arkadaşlar. Bir tanesini şu şekilde koyalım. Eğer misafirlerinize ikram etmek istiyorsanız, biraz da tabakta şık görünsün diyorsanız ocağınızı kapatalım. Şu şekilde sunabilirsiniz. Şöyle. Geri kalanı da tencerenin içine boşaltacağım. O şekliyle de karıştırabilirsiniz. O sizin keyfinize kalmış arkadaşlar. Çorbamızı da yaklaştırayım. Şöyle. Şuradan da biraz içine koyalım. Tamamdır. Evet, çorbamız hazır gördüğünüz gibi. Harika oldu. Kıvam da gayet güzel. Misler gibi bir çorba. İlk fırsatta denemenizi çok isterim arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Yepyeni tariflerde tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın derken, hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olmalarını ve yorum bırakmalarını çok isterim. Bundan sonraki tariflerimden de haberdar olmak için zili de aktive ederseniz İlk siz haberdar olursunuz videolarımda. Tekrar görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.